Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında kaşık dökme tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak çırpma kabına 2 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile güzelce karıştırıyorum. Yumurtayı, şekeri ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı kadar süt ekliyorum. Yarım çay bardağı su ekledim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra çeyrek demet maydanoz ekliyorum. Maydanozları çok minik minik kıymadım. Sizler isterseniz daha küçük küçük kıyabilirsiniz. 50 gram kadar kaşar ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 1 bardak kadar un ekledim. 1 paket kabartma tozunu ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile yavaş yavaş karıştırıyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 1,5 bardak kadar un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Bir kaşık yardımı ile şöyle bir karıştırdım. Tavayı iyice ısıttım. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döktüm. Fırça yardımı ile tavanın her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Zaten sadece ilk etapta yağ sürüyorum. Sonrasında yağ kullanmıyorum. Tava sıcak, yağı da döktükten sonra ocağın altını tamamen kıstım. Kaşık yardımı ile harçtan döküyorum. Üzerini çok az düzeltebilirsiniz. Eğer biraz daha bombe olsun isterseniz düzeltmeden de hazırlayabilirsiniz. 1 kaşık, 1,5 kaşık kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Ben ilk etapta 1 kaşık kullandım. İlerleyen dakikalarda biraz daha bombeli olması için 1,5 yemek kaşığı kadar kullandım. İlk etapta biraz yağlı görünüyor. Yağı tamamen çekiyor yavaş yavaş. İlerleyen dakikalarda hiç yağ kullanmıyorum. İsterseniz çevire çevire pişirebilirsiniz veya bir tarafı tamamen kızardıktan sonra çevirebilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Her iki tarafı da kızardıktan sonra servis tabağına alıyorum. Hızlı bir şekilde diğerlerini de kızartıyorum. Tavaya bazen 5 tane, bazen 6 tane, bazen 4 tane sığabiliyor. Döktüğünüz harca bağlı olarak. Bu tarz birçok kahvaltılık tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çok sevilen, çok beğenilen içli köfte ve baklava tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum.
Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Kaşık dökmelerinin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Yumuşacık pamuk gibi oluyorlar. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.